Televizyonu canlı yayınına hoş geldiniz. Konuğum Sayın Mehmet Akkaya. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Merhabalar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ İzleyicilere olun de Mehmet Bey. selamlar, sevgiler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bugün özellikle 6 Mayıs olması, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamının yıl dönümü olması, üzerinden 54 yıl geçmesine rağmen Türkiye açısından unutulmayacak Türk Sol Sosyalist o dönemin tabii öğrenci hareketleri açısından tarihe damga vurmuş bir dönemin insanları. Hem onları hani saygıyla anmak istiyoruz. Tabii sendikal olaylara da geleceğiz ama bu konuda bir şeyler söylemek isterseniz buyurun Mehmet Bey. Tabii şimdi Denizler Türkiye Devrimci Hareketi'nin önderleriydi. Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadelede, Kemalist devrimin tamamlanması için mücadelede hayatlarını feda ettiler. Son sözleri de böyle oldu. Yani tarihe bugün hala anılıyor olmaları, hala sahipleniyor olunması bu Cumhuriyet devriminin, Atatürk devriminin bu mirasına sahip çıkıyor oluşları yüzündendir. Saygıyla anıyoruz. Denizler yaşayacaklar ama onları öldürenler, katledenler tarihin çöplüğüne gömüldüler. Anılmıyorlar, isimleri bile unutuldu ama denizler yaşıyor ve yaşayacaklar. Türkiye'nin geleceğine bağımsızlık mücadelesini taşıyan önemli önderler olarak yeniden saygıyla anıyoruz. Evet, Mehmet Bey tabii ben biraz geçmişe gidip ondan sonra bugüne gelmek istiyordum. Geçtiğimiz günlerde bir madenci direnişi oldu. Doruk Madencilik işçileri e, yaklaşık 3 hafta süren bir mücadeleden sonra haklarını alabildiler. Ancak bu bize çok şey hatırlattı. Yani geçmişteki işçi mücadelelerini hatırlattı. Tabii günümüzde daha zayıflamış olarak devam etse de özellikle 60'larda 70'lerde çok hareketli günler yaşandı Türkiye'de. Tabii DİSK'in kurucusu Kemal Türkler'in öldürülmesi var. Tam 12 Eylül 80'den önce hani o günlere damga vuran olaylar. Şimdi ben biraz eskiye dönmek istiyorum. O günlerde sendikal faaliyetler nasıldı? 60'larda ve 70'lerde nasıldı? Ki şimdi bu garabetin içine düştük ve sendikalaşma oranı, işçilerin sendikalaşma oranı büyük ölçüde düştü bu iktidar döneminde, AKP iktidarı döneminde. Hem onu hem Kemal Türklerin öldürülmesini, o dönemi kısaca nasıl değerlendirirsiniz? Siz o dönemleri daha iyi bilen bir insansınız. Buyurun efendim. Şimdi Türkiye'de 12 Eylül'e kadar Türkiye'nin 12 Eylül'ünü işçi sınıfı açısından da bir dönüm noktası olarak ele almak gerekiyor. Diğer konularda olduğu gibi işçi 1980 öncesi ve 80 sonrası diye bıçakla kesilmiş gibi ayrı dönemler olarak ele almak lazım. Türkiye 1980 yılına kadar Türkiye'nin işçi sınıfı sendikal hakları bakımından, sosyal hakları bakımından, yasalara kaydedilmiş hakları bakımından sürekli kazanımlar yaşadılar. Ve bu Cumhuriyet sayesindeydi. Cumhuriyet e, sayesinde işçi sınıfı ve sendikal hareket tuğla üzerine tuğla koydu. Tabii burada işçilerin kimi mücadelelerinin de katkısı var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Önemli mücadeleler oldu. İşte 15-16 Haziran bunlardan biridir. 68'lerin o büyük hareketleri bunlardan biridir. Çeşitli fabrika direnişlerini saymak lazım. Bu mücadelelerin hepsinin payı vardı ama fakat Cumhuriyet 1980 yılına kadar işçi sınıfının haklarını zenginleştirerek ilerledi. İşçi sınıfı 1980 yılına kadar kazanan bir dönem yaşadı. Kazanan bir dönem. Fakat 1980 yılı 12 Eylül darbesinden sonra bıçakla kesilmiş gibi Cumhuriyet sayesinde işçi sınıfı ne kazandıysa tamamına yönelik çok kapsamlı bir saldırı başladı. Çok kapsamlı bir saldırı. Şimdi belki uygun olursa konuşalım. Sadece AKP döneminde bile işçi sınıfının hangi konularda saldırı yaşadığını bir hatırlamakta fayda var. Ama
Bunun ötesinde 45-46 yıl boyunca 1980'den bu yana işçi sınıfı Cumhuriyet döneminde kazanılan bütün haklarının saldırı altında olduğu bir dönemle karşı karşıya oldu. Her şeye saldırıldı. Her şeye saldırıldı. Bu yüzden işçi hakları derken 80 öncesini ve Cumhuriyet'le birlikte kazanılanları ile 80 sonrasını ve 12 Eylül Amerikan darbesiyle Amerikancılarla birlikte elindeki haklarına saldırılan dönemi ayırmak ve ayrı ayrı incelemek gerekiyor. Kemal Türkler de 80 öncesinde işçi sınıfına büyük katkılar yapan DİSK'in genel başkanlarından, DİSK dolayısıyla bağımsızlık konusundaki tavrıyla, Kıbrıs Savaşı konusundaki tavrıyla, işçi haklarının sahiplenilmesi, bunun geliştirilmesi bakımından sayılamayacak kadar konuda mücadeleci ve sonuçlar alan bir çizgi izleyen sendika olarak tarihe geçti. Türk İş'i de burada saymak gerekiyor. Kemal Türkler'in de bunun içerisinde bir parantez olarak ayrıca belirtmekte yarar var. İşte bir Amerikancı operasyon 80'lere doğru gelirken işçi önderlerine de saldırdılar. Kemal Türkler de bu saldırıyı yaşayanlardan birisi oldu. İşçi önderlerinin katledilmesi, işçi sınıfının biçilmesi, işçinin o mücadeleci birikiminin kararlı duruşunun biçilmesi anlamındaydı Kemal Türklere saldırı. Bu sebeple yatıldı ve Kemal Türkler de işçi sınıfının şehitleri olarak, şehitlerinden birisi olarak tarihe kaydedildi. Katledilen, emperyalizmin katlettiği işçi önderi olarak tarihe geçti. 80 evet. geldi, 12 Eylül 80 darbesi geldi. Onun hemen arkasından Türkiye'nin bağımsız ekonomisinin, Cumhuriyet ekonomisinin tasfiye edilmesi için kapsamlı bir saldırı başlatıldı. Kamu ekonomisinin, devletçiliğinin, Cumhuriyet'le yaratılan fabrikaların, madenlerin, santrallerin, limanların her şeyin satılması için ve yok edilmesi için, sadece satılması değil, devletin elinden tasfiye edilmesi, alınması kapsamında, hatta büyük bir kısmının da kapatılması için yapılan bu saldırıyla beraber eş zamanlı olarak işçilere de hem Cumhuriyet döneminde o güne kadar kazanılmış haklarının ellerinden alınması, hem de yeni dönemin o kamu kurumlarının olmadığı dönemde buna uygun bir işçilik yaratabilmek, yani köle işçilik yaratabilmek için yeni iş çalışma modellerini de ürettiler. Hem ellerindeki hakları aldılar, hem de köleleştirme programını dört başı mamur bir şekilde saldırıyla işçiye uygulattılar. Şimdi Evet, işçi kim Mehmet onu... Bey, ben bir şey soracaktım. Şimdi Kemal Türkler döneminde, o dönemde büyük bir mücadele verilmiş ama sendikalaşma artmış. Yani 60'lı yıllardan sonra özellikle ciddi bir mücadele verilmiş. Yani Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun kurulması, o dönemde tabii öğrenci hareketleri de var ama ondan sonra 80'den sonra bakıyoruz düşüyor ve bu iktidar döneminde en düşük noktaya geliyor. Yani ben baktım Avrupa ülkelerinde sendikaları, yani işçilerin sendikalaşma oranı bizde %14'ten Avrupa'da %25, 35 arasında falan. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ya bu meselede toplumda bir yanlış şey var, kanaat var. Yani 80 öncesinde sendikalı işçi sayısı bugüne göre çok daha fazlaymış gibi bir yanlış kaygı var, kanı var. Bunun sebebi şu: şimdi rakamlara baktığımız zaman hakikaten de çok büyük bir işçi kitlesi görünüyor, sendika üyesi olan işçi sayısı bakımından. Fakat 80 öncesinde işçi sendikaya üye olduğunda, istifa ettiği zaman üye kaydı silinmiyordu. İşçi öldüğü zaman yine üye kaydı silinmiyordu. Başka bir sendikaya geçtiğinde, istifa ederek başka bir sendikaya geçtiğinde de üye kaydı silinmiyordu. Dolayısıyla hangi koşullar olursa olsun işçi bir sefer o sendikaya üye olmuşsa, ölse de, istifa da etse, emekli bile olsa üye listesinde ismi duruyor.
yeni gelenlerle birlikte üye sayısı habire kabarıyordu. 80 öncesindeki Yüzdesel ama yüzdesel olarak şimdi nüfus arttı. Günümüzde de yüzdesel olarak baktığımızda nasıldı? şöyle ben onu anlatacağım. Şimdi toplam işçi sayısı, toplam sendikalı oranının yüksek görünmesinin sebebi bu. Halbuki gerçek böyle değildi. Şimdi doğru üyelik nedir? Doğru üyelik 2013 yılından itibaren e-devlet sistemiyle uygulanan bir üyelik modeli getirildi. Doğru üyelik buydu. Yani noter şartından kaldırılarak e-devlet sisteminde işçinin kendisinin üye olmasıyla başlayan bir üyelik formülü. İşte o zaman gerçek üye sayısı ortaya çıkmaya başladı. 2013'te bu modele geçilince birdenbire sendikaların gerçek üyeleri ortaya çıktı. O zaman görüldü ki o zamana kadar gösterilen üye sayıları neredeyse 2 kat fazlaymış. 2,5 kat fazlaymış. Bazı iş kollarında çok daha fazlaymış. Yani doğru üyelik 2013'ten sonra saptanabildi. Ondan önceki üyeliklerin hepsi bu şekilde abartılı üyelerdir. Doğru üyelik değildir. Abartılı üyeliktir. 2013'ten sonra baktığımızda üye sayısının arttığını görüyoruz. Üye sayısının arttığını görüyoruz. Mesela 2013'te yani şu anda %14 civarında, 2013'te %9 civarındaydı gerçek üye sayısı. Toplam sigortalı işçi sayısına göre sendikalı olanların oranı %9 küsürdü. Şu anda %14'ler civarında. Sendikalı işçi sayısı artıyor. Yani o toplumdaki yaygın kanaatin aksine sendikalı işçi sayısı artıyor. Tabii bu hükümetin bir başarısı değil. Sendikalar çaba gösteriyorlar. İşçiler sendikalı olmanın avantajlarını görmeye daha çok başlıyorlar. Aradaki farkı yaşıyorlar. Yani sefalet ücreti gelince, kölelik koşulları gelince sendikalı işçiyle arasındaki fark daha da açıldı. Uçurum haline geldi. Bu durumda sendikalı olmak işçi için bir vazgeçilmez bir cazibe oldu. Dolayısıyla işçi kendiliğinden üye olmaya başladı. Bu böyle teşvik edici bir ortam yüzünden de üye sayısı arttı. Şu anda %14 civarında artıyor. Yani Ama Mehmet Bey pardon şartlar nasıl? Yani şu anki sendikacılar tuttuğunu koparabiliyor mu? O önemli. Şimdi sendikaya üye oluyor. Üye oluyor ama üye olsa ne fayda? Ne grev, ne yürüyüş yapabiliyor, ne eylem yapabiliyor. Yapan işten atıyorlar. İşte Doruk Madencilik işçileri önce bir sürü yaptırım uygulandı. Gözaltına alındılar, ettiler falan. En son öyle bir direniş ve destek oldu ki iktidar geri adım attı. Evet. Ya da işveren geri adım attı. Şimdi bunu konuşalım. Bu tabii tek tek iş yerleri için farklı şeyler de söylenebilir ama Doruk'ta bir başarı sağlandı. Böyle başarı sağlanan yerler de var. Birçok yeri söyleyebiliriz. Tek tek iş yeri olarak. Fakat toplamda işçi sınıfının tamamı açısından baktığımızda çok büyük kayıplar yaşandı. Çok çok büyük kayıplar yaşandı. Ben sadece AKP dönemini şöyle bir kabaca bir hatırlatmaya çalışayım. Tabii bu hatırlatırken her şeyin bir listesini anlatmam mümkün olmaz. Bu saatler sürecektir. Saatler sürecek bir kayıp yaşandı. Sadece başlıklar halinde bazılarını söyleyeceğim. Şimdi bu kayıplar neye rağmen oldu? 89 bahar eylemlerine rağmen oldu. Zonguldak direnişine rağmen oldu. Özelleştirmeye karşı şiddetli mücadelelerin, o büyük mücadelelerin olmasına rağmen oldu. Genel grevlere rağmen oldu. Sendikaların zaman zaman ciddi mücadelelerine rağmen oldu. Fakat AKP döneminde bu mücadeleler, direnişler de bir tersine gidiş yaşanmaya başlandı ve bunun şimdi şöyle bir bilançosunu çıkarmak gerekiyor. Şimdi tarihin en büyük özelleştirmelerini yaşadı AKP döneminde Türkiye. Değil mi? Bunu başa yazmak lazım. Türkiye'nin bütün varlıkları neredeyse satılıyor.
Bu varlıkların satılması demek aynı zamanda çalışma hayatına da bunun darbeler halinde yansıması demektir. İşçilik ayaklar altında alınıyor. Özelleştirmelerle beraber kölelik geliyor. Taşeron sistemi daha da yaygınlaşıyor ve diğerleri. İki, kamuda ve belediyelerde bütün işler, o güne kadar devletin yaptığı bütün işler ihalelere verilmeye başlandı. Yani devletin satılan kurumları satıldı, satılmayanları da içerisi lime edildi. Yağmalanıyor. Bir ihalecilik dönemi başlatıldı. İhalecilik furyası 1995'ten itibaren de, pardon 2005 yılından itibaren 2005 belediyelerde bu çok yaygın bir şekilde başladı. Belediyelerin neredeyse bütün işleri 4 işin haricinde itfaiye, mezarlık işleri, sanatsal faaliyetler ve zabıta gibi görevleri dışındaki bütün işlerin ihaleye verilebileceğine dair yasa çıkardılar. Yasa çıkardılar. 2003 yılında da AKP iş kanunu değiştirdi. Bu iş kanununa köle biçimindeki çalışma koşullarını getirdi. Esnek çalışmayı, taşeron sistemini, kiralık işçiliği, belirli süreli sözleşme denilen kıdem tazminatının olmadığı çalışma biçimini ve neler neler. 2003 yılında çalışma hayatının tamamına bunlar getirildi. 2005 yılında da belediyeler başta olmak üzere bütün kamu kurumlarının içinin ihalelerle boşaltılacağı bir mekanizmayı hayata geçirdiler. Ve işte şimdi konuşuluyor. Bütün belediyelere operasyon yapılıyor ya. Bütün Tabii. belediyeler bu hale geldi. Bütün belediyeler. Bütün kamu kurumlarında ihalecilik başladı. Kamu kurumlarında. Cumhurbaşkanlığının işleri ihaleyle yapılıyor Ayça Hanım. Genelkurmay Başkanlığı'nın askere alım görevini taşeron yapıyor. Askere alım görevini taşeron yapıyor. Yemekhane işlerini taşeron yapıyor. Büyük Millet Meclisi'nin neredeyse bütün işleri ihaleye veriliyor. Türkiye'nin artık Genelkurmay'ı, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık kalmadı da varken Büyük Millet Meclisi dahil olmak üzere bütün kamu kurumlarının işleri bile sadece devlet daireleri, üniversiteler değil, bu organların işleri dahil taşeronlara verilmeye ve ihaleye verilmeye başlandı. Yani lime lime edilen bir şey oldu. Cumhuriyetin kamuculuğu yok ediliyor. Atatürk'ün başlattığı o devletçilik, kamu ekonomisi bağımsız ekonomi uygulaması tersine çevriliyor ve cumhuriyetle savaşılıyor. Şimdi bu savaş ortamında tabii en fazla işçi ayaklar altında kalan kim oluyor? Oradaki çalışanlar oluyor. İşçi oluyor. Şimdi işçi kim? İşçiyi kısaca söyleyeyim. Ücret karşılığı çalışan herkes işçi. Yani sosyolojideki tanımı böyledir. Ücret karşılığı başka bir yerde çalışan, hayatını çalışarak, para karşılığı çalışarak sürdüren herkes işçidir. Bu bizim yaygın olarak bildiğimiz işçidir. Memur işçidir. Efendime söyleyeyim, doktor işçidir. Hastanedeki doktor. Hastanedeki hemşire işçidir. Fabrikadaki mühendis işçidir. Üniversitedeki profesör işçidir. Bütün bunların tamamıdır işçi sınıfının toplamı. Emekliler işçidir. Emekliler çünkü hayatını, iş gücünü satarak kazanan insanlar olduğu için, bu şekilde emekli oldukları için onlar da işçi sınıfının parçasıdırlar. Yani bu sohbetimiz sırasında işçi diye bahsedeceğimiz zaman izleyen dostlarımız bu şekilde anlamalılar. Bunların tamamını kastediyoruz. Sadece fabrikadaki çalışan kaynakçı değil, hastanedeki hemşire, hasta bakıcı, okuldaki öğretmen, üniversitedeki profesör, fabrikadaki mühendis, veteriner dahil olmak üzere iş gücünü para karşılığı satarak geçiren herkes. Şimdi böyle bir ortam. Fabrikalar satılıyor, satılmayanlar da lime lime yağmalanıyor. Burada çalışanlar da hem 2003 yılında çıkarılan iş kanunuyla köleleştiriliyor, hem de
daha sonra 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı belediye yasasıyla getirilen o ihalelerle birlikte şey yapılıyor. Şimdi öyle bir düzen kuruluyor ki Ayşe Hanım, burada kritik bir şey var. Bu ihalecilikte öyle dizginsiz bir uygulama yapıyorlar ki artık kanun da dinlemiyorlar. Yasa dinlemiyor. Dinlemiyorlar. Tabii. Şimdi yasa diyor ki bir iş yerinde bir işi taşerona vereceksen, ihaleye vereceksen ancak şu koşullarda verebilirsin diyor. Bunu sınırlamış. İş Kanunu'nun 2. maddesinde tarifi var. Diyor ki sende o iş yerinde olmayan teknolojik bir uzmanlık gerektirmesi gerekir. Böyle bir uzmanlığın şart olması lazımdır. Ve bu yapılacak olan, ihaleye verilecek olan iş de o işverenin zaten yapa geldiği asıl işi olamaz diyor. Asıl işi veremezsin ve vereceğin işte teknolojik sebeple uzmanlık gerektirilmesi gerekiyor. Fakat bunlar ne yapıyorlar? Hem asıl işi veriyorlar, hem teknolojik sebeple uzmanlık gerektirmeyen işi veriyorlar. Bu şekilde bütün kurumlar yağmalanıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? 2017 yılında ortaya çıktı ki Jülide Sarıeroğlu, Çalışma Bakanı, o zamanın Çalışma Bakanı dedi ki devletin dedi 15.000, sayısını yanlış söyleyeyim, 15.252 ihalesi yasa dışı verilmiş. Öyle mi? 15.000 15.000 ihale. Çok fazla. Evet, evet. 15.252 sefer yasa dışı ihale yapılmış. Suç işlenmiş. Şimdi bu ihale kapsamında çalışan işçi ne kadar? 750 bin civarında. 740 bin küsür. Bunlara Pardon, belediyeler dahil miydi Mehmet Bey dahil. bu devlet dediğimiz zaman? Tamam. Dahil. Fakat bu ihalelerin tamamı değil. Yasa dışı ihaleler. İhalenin kendisi tamamen aslında Cumhuriyet hukukuna göre aykırı ama fakat kanunu değiştirmişler. Şu şekilde ihale yapılabilir diye bir kanun çıkarmışlar. Ona uygun olanları saymıyoruz. Bu belirtilen kanuna rağmen buraya uymayan yasa dışılıkları kastediyoruz. Bu şekilde bile 15.252 yasa dışı ihale, 740 küsür bin, 744.342 işçi de yasa dışı ihalelere çalışmış. Bununla işçiler dava açıyorlar. Bunlar işte kadro hakkı kazanıyorlar falan filan. Uzun bir hikayesi var bunun. Sonra bunlara topluca kadro denilen bir kadromsu bir şeyi vermek zorunda kalıyorlar ve bunlar devlete geçiriliyor. Taşeron işçilere kadro denilen hikaye bu şekilde. Yasa dışı ihaleler mahkemelerden dönünce devletin önüne çok yüklü miktarlarda parasal faturalar gelmeye başlayınca bu faturalar kaldıramayacakları yükler. Düşünün 744 bin işçi, her birisi 100-150 bin lira para kazanıyor. Her işçi 100-150 bin. Milyarlarca lira para. Trilyonluk para. Bu devlet bütçesini zorlayacak kadar para. Çünkü yıllarca suç işlemişler. Çünkü bir de bu ihaleler bir gün 2 gün değil. Kaç yıl boyunca sürmüş bu ihale? Her yıl için, her ay için para ödenecek bu işçilere. Bir de kadroya geçecek. Evet. Yani devlete tazminat davası açılınca mecbur kaldılar. Bu işçileri kadroya geçirdiler. Evet. Yani normal veya sigortalı yaptılar. Taşeron işçiydi bunlar. Şimdi Sigortalı. ama Mehmet Bey uzun süre bunlar yaşandı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Taşeron öğretmenlik de var mesela. Onlar kadroya geçmedi. Yani şimdi insanlar şunu bilmiyor. Bir normal öğretmen var. Yani bütün hakları olan. Sözleşmeli öğretmen var. O da ona yakın haklarla çalışıyor. Bir de ücretli öğretmenlik var. Taşeron işçiden beter. Yani ücretli öğretmenlik yazın maaş almıyor. 1/3 sigorta hakkı var. Ders saat ücretine göre alıyor. Oysa kadrolu öğretmen, yani siz dediniz ya herkes işçidir diye, en ağır işçilikten biri de bu. Hiçbir hakkı yok. Sendikalaşamıyor da. Bunlar Yani da bu AKP döneminin marifetleri arasındadır. Siz hatırlattınız, iyi oldu. Ben de söyleyecektim zaten. Şimdi kısaca hatırlayarak devam edelim. Emeklilerin 2008 yılında
emekliler, işçilerin, çalışanların daha doğrusu emekli olma süresini uzattılar. Başka ne oldu? Çalışanların aylıklarında aylık bağlanma oranlarını %60'dan 35'e düşürdüler. Ne olmuş oldu? Birdenbire işçinin ücreti sefalet düzeyine düştü. İşçi ücretleri gasp edildi. Gasp edildi. Bu böyle şeyler. Başka işsizlik fonu diye bir şey çıktı ama şimdi işverenler yağmalıyor. İşverenlere yağmalatıyorlar. Hı hı. Emeklilere 2019 yılında kök aylık diye bir ucube çıkardılar. Bu da emeklilere yeni bir gasp ortaya çıkarmış oldu. Emeklinin tatil tesislerini, sosyal tesislerini, dinlenme tesislerini hem emeklilerin hem de çalışanların ucuz ve sağlıklı bir şekilde gidip tatil yapabildikleri yer vardı. Cumhuriyet bunları yaratmıştı. Cumhuriyet hükümeti emekliler tatil yapsın diye bir banka kurmuştu. Turizm Bankası diye. Bu Turizm Bankası devlete ait banka Turban Tesisleri diye bir dizi turizm tesisi yaptı. Bunları bugünkü şeyler bilmez genç kuşaklar. Turban tesisleri devlete aitti. Yoksul halk, emekliler, işçiler, dar gelirliler buraya gitsinler, sağlıklı ve düzgün tatil yapabilsinler diye devasa tatil köyleri yapıldı. Devasa tatil köyleri, oteller yapıldı, turban tesisleri. Bunların hepsini sattılar, kapattılar, yok ettiler. 1980 sonrasında Özal döneminde başladı bu satışlar. En son AKP dönemine gelindiğinde köküne kibrit suyu çakıldı. Bir tane bile bırakmadılar. Bir tane bile. Onlarca, ben bunu yazmıştım. Defalarca yazdım. Videomda da var. Şimdi bunlar neydi? Bunlar Cumhuriyet kendi emekçisi tatil yapabilsin diye yarattığı şeylerdi. Bunları bile yok ettiler. En son ne oldu? En son şimdi hani diyor ya biz tatile bile gidemiyoruz emekliler. Eskiden gidiliyordu. Emekli dar gelirine rağmen hatta işsiz bile gidiyordu. Ama bugün gitme imkanını ortadan kaldırdılar. Şimdi ne oldu Ayça Hanım? 2011 yılına geldiğinde bütün bu kamu kurumlarını sattıkları için ekonomi krize girmeye başladı 2008'den itibaren. 2011'de kayıya dayandı hükümet. Baktılar ki gidiş kötü. Eyvah dediler. Para da bulamıyorlar. Ekonomiyi canlandıramıyorlar. Ne yapacağız? Biz bunu ekonominin bu krizin yükünü işçilerin sırtına yıkacağız. Başka çare yok dediler. Patronun sırtına yıkacak değil ya, patronların iktidarı bunlar. Ne yapacak? İşçinin sırtına. O zaman nasıl edelim? Dört maddelik bir ulusal istihdam stratejisi adıyla bir strateji ürettiler. 2011 yılında ulusal istihdam stratejisi. Bu 4 madde neydi? Şimdi işsizliği nasıl önlersiniz? Yeni fabrika açarsınız, değil mi? Veya Tabii. bir yerdeki çalışmayı güçlendirirsiniz. Oraya daha çok işçi çalışacak hale gelir. İşçinin çalışacağı ortam yaratırsınız. Kriz bu şekilde önlenir. Fakat bunlar öyle yapmıyor. Yatırım yapmıyorlar. Üretimi de arttırmıyorlar. Nasıl olacak? Şöyle olacak diyor. Diyor ki alt işverenliği yayacağız diyor. Alt işverenlik ne? Taşeron işçiliğe. Taşeron. Tabii. Bir taşeron işçiliğini daha da yayacağız diyor. O zamana 2011'de 4 milyon civarında olmuş Türkiye'deki taşeron işçisi sayısı. İki, esnek çalışmayı yayacağız diyor. Esnek çalışma ne? Kölece çalışmanın her türlü biçimi. Uzaktan çalışma, çağrı usulü çalışma, yarı zamanlı çalışma falan filan. Belirli süreli sözleşmeler gibi. Başka ne? Üçüncü madde de şu. Özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi vereceğiz diyor. Stratejinin üçüncü maddesi. Özel istihdam bürosu ne? Köle ticareti yapan, işçiyi alıp satan kiralama şirketleri. Bu Amerika'da, Avrupa'da çok yaygın. Oradaki kapitalizm artık kiralık işçilikle çalışıyor. İşçiyi iliğine kadar sömürüyorlar. Bu Türkiye'ye de getirildiler. IMF, Dünya Bankası'nın raporlarında bunlar çok geçiyor. Türkiye hükümetlere dediler ki bak böyle bir şey var. Bununla işçiyi daha fazla sömürebiliyorsun. Bunu uygulayın. Özel istihdam büroları.
Bunları Kemal Derviş kanunlarıyla çıkarmışlardı, özel istihdam bürolarını. Fakat bunlara işçi kiralama yetkisi yoktu sadece. Sigorta şirketi gibiydiler. AKP hükümet de dedi ki biz bunlara işçi kiralama yetkisi de vereceğiz. Kiralık işçi şirketi, köle ticareti yapan şey. Dört. Dört ne? Kıdem tazminatında fon kanunu çıkaracağız. Kıdem tazminatını ortadan kaldıracağız. Yani o cafcaflı ismi neydi? Ulusal İstihdam Stratejisi. Ne demek Tabii bu? tabii. Yani ulusal çapta, Türkiye çapında işsizliği önleyecek istihdam üretim demek. İşçi çalıştırma demek. Ulusal istihdam stratejisi. Ulusal çapta daha çok işçilik üretebilme stratejisi. İsme bakar mısınız? Çok cafcaflı böyle. Fakat içini açıyorsunuz, bu 4 madde buram buram köle ticareti. 4 maddenin tamamı işçiliği daha da köleleştirmek, krizin bütün yükünü işçinin sırtına yıkmakla alakalı uygulamalar. Bunların büyük bir kısmını uyguladılar. Özel kiralık işçilik de çıkardılar. Özel istihdam bürolarına iş kiralama yetkisini verdiler. Esnek çalışmayı yaydılar. Taşeron işçiliğini yaydılar. O demin bahsettiğim şey vardı ya, hani yasa dışı taşeron işçiliğe kadar yaydılar. Kıdem tazminatında bir sürü deneme yaptılar. Ama sonuçta kriz artıyor. İşsizlik artıyor. Hem ekonomi düzelmiyor hem işsizlik artıyor. Bir türlü işin içinden çıkamıyorlar. Yani ekonominin bütün yükünü, felaketin bütün yükünü işçilerin sırtına yıkmalarına rağmen durum daha da kötüleşiyor. Bu arada grevleri de yasaklıyorlar. 2003 yılından itibaren, daha iktidara geldiğinin ilk yılından itibaren, 2003 yılından itibaren başlamış grev yasaklarına iktidar, bugüne kadar 23 yerde grev yasağı koymuş. İşçi grev yapamıyor. 180 bin işçinin grevini yasaklamış. Birisi greve kalsa diyor ki sen efendim genel sağlık ve genel güvenlik ilkelerine aykırısın. Halbuki oranın ne sağlıkla alakası var, ne güvenliği rahatsız edecek bir durumu var. Ama böyle bir kılıf her yere getiriliyor ve yaygın bir şekilde şeyler oluyor. Başka o sizin söylediğiniz olaylar, öğretmenlikteki sözleşmeli personel, ücretli iş, öğretmenlik. Tabii tabii. Bir de Mehmet Bey, evet, ücretli öğretmenlik hakikaten bir yara. Onun dışında şöyle de bir sistem var. Hani siz dediniz ya, tabii sendikalaşma artmış olabilir. Bir de şöyle esnek zamanlı sigorta yapıyor mesela. Esnek zamanlı çalışıyor. Şimdi taşeronu var. İşçiler diyor ki bizi diyor asgari ücretten sigortalı yapıyorlar diyor. Evet. Ondan sonra devlete az sigorta ücret vermek için bizim maaşımız diyor diyelim ki 20'sine yatıyor. Evet. Kalanını da elden veriyor bize patron. Elden veriyor. Elden veriyorsa iyi. Vermeye de biliyor çünkü. Bir de şöyle bir şey yapıyorlar. İşçi çalışıyor. Taşeronu parasını vermeyebiliyor. Hakkını arayamıyor. Sigortasız kaçakla çalışıyor. Özellikle inşaat işçileri, ne bileyim, inşaatta bir elektrik tesisatı yapıyor. Yerden ısıtma sistemi yapıyor. Böyle insanlar var. Ya bir ay gittik geldik adam kayboldu diyor. Parayı vermedi. Taşeronu. Ya o zaman anlamı nedir? Yani sigortalı olmanın anlamı nedir? Sigortası da zaten günlük yapıyor. Onun da söylediğimiz gibi çok az şeyini veriyor. Kalanı elden veririm diyor. Verirse veriyor, vermiyorsa vermiyor. O zaman sigortalı gibi gözüküyor ama sigortalı da pek sayılmıyor yani. Doğru. Ne bileyim. Şu anda 16 milyon civarında sigortalı işçi var. Fakat kaçak çalışan işçi sayısı, Türk işçisi, Suriyelileri saymıyorum. Türk vatandaşı olarak kaçak çalışanların sayısı da yaklaşık 9 milyon. Yani toplam çalışanların, sigortalı çalışanların %40'ından daha, pardon, %60'ı kadar kaçak işçilik var Türkiye'de. Buna bir de Suriyeli işçiler, Afganlılar, şunları bunları eklediğinizde piyasada işçi ücretleri daha da düşüyor. Kaçak işçilik, sigortasız işçilik, kaçak o anlama geliyor zaten. Sendikasız işçilik daha da yaygınlaşıyor. Şimdi devam edelim. Hemen kısa bir iki şey daha söyleyeyim. Ondan sonra bunların hepsi AKP döneminde oldu.
Yani önceki dönemi saymıyorum. Önceki dönemde işte Tansu Çiller, Özal hükümeti, Bahçeli, Ecevit hükümeti, ondan önceki hükümetler falan. Bunların hiçbirisini saymıyorum. Sadece AKP döneminde işçinin başına neler geldiğini hatırlıyoruz. Bugün konuştuklarımız sadece bu. Yani toplam Pardon, bir şuraya ama bir parantez açabilir miyiz? Çok önemli Mehmet Bey. Göç dediniz, göçmen çalıştırma dediniz. Yani Suriyelisi var, Afganlısı var. Bu gerçekten bir yara. Şunu söylemek istiyorum. Tayyip Erdoğan İş Adamları Derneği'nde, Türk İş Adamları Derneği'nde bir konuşma yapmıştı. Yani hem dedi şey bulamıyor, yani bizim zamanımızda diyor grev mi yapıyorlar bakın dedi. Bir de dedi bu bir bakanın biri de şey dedi, zaten bu yabancı işçiler de ucuza çalışıyor dedi, ne güzel işte dedi. Yani orada da bir sömürü var, herkes açısından var. tabii, Benim insanım iş bulamıyor, diyelim ki iş bulamıyor çünkü orada daha ucuza çalışanı buluyor. Öteki de buraya gelmiş, savaş koşullarına veya ülkesinden kaçmış, onu da sömürüyor ve sigortası çalıştıkları için ne bileyim bir yerde çalışıyor, bir patlama oluyor, öyle öğreniyoruz sigortasız çalıştıklarını. doğru. Yani korkunç dramlar yaşanıyor herkes açısından. Kocaeli'de olmuştu geçtiğimiz günlerde bir kozmetik fabrikasında kadın işçiler. Bunların büyük bir çoğunluğu yabancı işçilerdi. Sigortasız çalıştırılan, kaçak çalıştırılan yabancı işçiler. Yandılar, öldüler. Yanarak öldüler maalesef. Şimdi memurlar için de başka gasplar yaşandı. Bir sürü memurlara norm yasası çıkardılar. Efendim performans getirdiler. Memurların sadece bir kısmına 3600 gösterge verdiler. 3000 kime verdiler? İmamlara veriyor. Öğretmenlere veriyor. Efendime söyleyeyim polislere verdi ve sağlıkçılara verdi. Tamam, bunların bir kısmı bunların hakkıdır. Fakat aynı düzeydeki üniversite mezunu diğer binlerce, on binlerce memura vermediler. Bunu Hı defalarca hı. söz vermelerine rağmen yine vermediler. Ayrıca memura getirilen bu e, çalışana verilen ücretler emekli memurlar için de verilecekti. Bunlar için de söz vermişlerdi. Bunu da uygulamadılar. Yani hem sözlerinde durmayan hem de çalışanın haklarını elinden alan bir iktidar hızla emekçileri erozyona götürüyor. Böyle bir durum. Geçtiğimiz günlerde bir yasa çıkardılar Ayça Hanım. Turizm çalışanlarına keyfi olarak, şimdi kanun der ki haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftanın günlerine eşit olarak bölünür. Kanun bu şekildedir. Fakat turizm alanında bunlar yasayı değiştirdiler. 3 milyon civarında turizm çalışanı var toplamda. Sigortalı, sigortasız, kaçak çalışan falan filan. Bunlara şöyle bir uygulama getirdiler. Köleliğin de köleliği bir uygulama getirdiler. 6 ay boyunca 10 ay boyunca haftanın 6 günü çalıştırılacak bir çalışma biçimini getirdiler. Ve günde 11 saat. Ve Hı bunlar hı. peki asgari fazla çalıştıkları için 45 saati de geçmiş olacaklar. Kesintisiz olarak 10 gün boyunca aralıksız olarak çalışacak. Yasada ne diyor? Haftada bir günde dinlenme olacak diyor. 7 günde bir en az 24 saat dinlenme hakkı vardır diyor. Bu dinlenme hakkı vazgeçilemez haktır diyor. Vazgeçilemez. Sen bunu atlayamazsın diyor. Eğer bugün de çalıştırıyorsan diyor, tatil gününde çalıştırıyorsan, buna çalıştırmak zorundaysan buna %200 ücret ödeyeceksin diyor. Ücretin 2 katını ödeyeceksin diyor. Fakat bunlar bu çıkardıkları kanunla hem bu çalışma süresini haftalık 7 günden 10 güne çıkarıyorlar, hem de hafta tatilinde çalıştırmış olmalarına rağmen fazla mesai ücreti verilmeyecek bir düzenleme. Yani bir turizmde köleliğin de köleliği bir uygulamayı getirdiler. Böyle bir olay. Niye? Turizm Evet, ağlarının işleri olsun diye. ben de o zaman şunu bir araya Mehmet Bey, hani biraz o şeyi bildiğim için içeriden şunu bir eklemek istiyorum örnek olarak. Ücretli bir öğretmen haftada 40 saatlik bir lisede ders alsa bile maaşı, diyelim ki kadrolu bir öğretmen 50 bin alıyorsa
bunun maaşı saat ücreti olarak alınıyor. Yani belki onun yarısı kadar alacak, belki alamayacak. Çünkü bazen de haftalık ders saati tam 40 saat olamıyor. Diyelim ki 10 saat olabiliyor. Oysa kadrolu bir öğretmen haftada anlaşmaya göre sendikası olduğu için 15 saat, sadece taban 15 saatten diyelim ki en düşük maaş 50 binse, 40 veya 50 binse bir öğretmen, artı fazladan ders saatini alıyor ve full sigortalı. Yılda 2 ay izni olmasına rağmen. Oysa ücretli öğretmen 1/3 haklarla çalışıp saat ücretine göre sigorta yapılıyor. Yazın maaş alamıyor. Tatillerde hiçbir resmi bayramda maaş alamıyor. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü pek çok öğretmen intihar etti. Yani bu işçilerden çok daha geri bir nokta. Çünkü onların hiç olmasa bir aylık sigortası var. Aylık sigortası var. Asgari ücretleri var. Ücretli öğretmenlerde hiçbir şey yok. Hani ben bu saatlere dikkat çekmek istedim. Çünkü hakikaten burada bir dram yaşanıyor yani. Teşekkür ederim. İyi oldu hatırlatmanız. Öğretmenlerin böyle derin sorunları var. Bunu açmış oldunuz, iyi oldu. Şimdi başka bir şey daha var Ayşe Hanım. Şimdi ne oldu? Bu özelleştirme döneminde SSK'nın hastanelerini kapattılar. Köy hizmetlerini kapattılar. Şeyde Evet. şimdi memurların, emeklilerin tatil tesislerini kapattılar. Sadece bunlar değil, bunları da yaptılar. Fakat bununla beraber Sosyal Sigortalar Kurumu'na kapsamlı bir operasyon yaptılar. Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Türkiye'nin Türk Devleti'ne ait bir sosyal güvenlik. Cumhuriyet neyi yarattı? Herkesi bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına aldı. Esnaf için ayrı kurdu, memurlar için ayrı kurdu, işçiler için ayrı kurdu. Emekli sandığı, Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu. Bütün çalışanlara, herkese hitap eden bir güvenlik, sosyal güvenlik sistemini Cumhuriyet kurdu. Fakat bunlar ne yaptılar? 2005 yılında bunların hepsini bir sepetlerin içinde topladılar. Adına Sosyal Güvenlik Kurumu dediler. Fakat beraberinde bireysel emeklilik sistemi diye bir sistem getirdiler. Bu bireysel emeklilik sistemi de Kemal Derviş'in kanunlarından birisiydi. Hani Amerika'ya gidip oradan Türkiye'yi tehdit etmişti ya, 15 günde 15 kanunu çıkarmazsanız eğer efendim Türkiye'ye gelmem, Amerika'nın da desteğini kaybedersiniz diye tehditle çıkardığı kanunlardan birisi de budur. Bireysel emeklilik sistemi. Peki devletin SSK'sı varken, devletin Bağkur'u varken, devletin emekli sendiği varken bu bireysel emeklilik sistemi neyin nesi? Kim bunlar? Bunlar 18 tane şirket şu anda faaliyet sürdürüyor. Bu 18 şirketin 4 tanesi, yanılmıyorsam 4'tü, belki 5'e çıktıysa bir tekrar bakmak lazım. Ama 4 tane şirketi sadece Türkiye'ye aittir. Bunlar da bankalar, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank gibi bankalar. Bunların şirketleri, emeklilik şirketleri. Geri kalanlar kim? Ayça Hanım, geri kalanların tamamı emperyalist ülkelerin büyük tekellerine ait sigorta şirketleri. 18 şirketin 14 tanesi böyle. Yani %60'ından fazla, %70'ine yakınının emperyalist tekellere ait olduğu bir emeklilik sistemi. Bunlar sigorta pazarını ele geçirdiler. İlk önce sigorta pazarına daldılar. Devletin sigorta alanındaki bütün varlığını çökerttiler. Devletin sigorta pazarına süpürdüler. En son AKP hükümetinin jetonu düştü. Dediler ki ya ne yapıyoruz? Biz bu sigorta pazarını tamamını yabancılara verdik. Bunlar tepe tepe kullanıyorlar. Fakat bu bize de lazım. Hükümetimize de lazım sigorta alanında. Ondan sonra Türkiye Sigorta diye bir sigorta icat ettiler. Bu Türkiye Sigorta kim? Halbuki devletin bir sürü sigorta kurumu vardı. Onların hepsini ortadan kaldırdıktan sonra jetonları düştü. Türkiye Sigorta'da henüz satılmamış olan bankaların büyük bir kısmını da sattılar ya. Geriye 3-4 tane banka kaldı. Onlar da tutunuyorlar şimdi. Onlar üzerinden Türkiye'yi kurtarmaya çalışıyorlar.
Halbuki onları da dolu böyle bir gaza gelmişlerdi. Onları da satacaklardı. Son anda jetonları düştü galiba. Ya bize banka lazım. Tamam biz operasyon yapıyoruz. Türkiye'nin her şeyini satıyoruz ama bankalar bize de lazım. Bizim bazı işlerimize de lazım. Hiç olmazsa elimizde birkaç tanesi kalsın diye bu Ziraat Bankası bu şekilde kurtuldu. Halk Bankası direkten döndü. Hisselerinin büyük bir kısmını borsada satmışlardı oysa. Geri kalanı bu şekilde direkten döndü. Vakıfbank direkten döndü. Evet bu bankalar geri kalan bankaların sigorta şirketlerini bir araya getirdiler. Türkiye Sigorta diye bir sigorta kurdular. İyi hadi bu saatten sonra jetonunuz düştüyse ona da şükür diyelim. Ama aynı bir sisteme, bireysel emeklilik sistemi denilen bu pazara Türkiye'deki bütün çalışanların emekliliğini buraya aktarıyorlar. Bunlara diyorlar ki sizin her üye yaptığınız kişi başına biz size şu kadar da destek vereceğiz. Ayrıca sizin üye yapmanız için teşvikler yapacağız. Başka teşvikler sağlayacağız. Böyle uzun bir zaman böyle devam ettiler. Sonra ne yaptılar? 2016 idi galiba yanılmıyorsam. Zorunlu otomatik katılım diye bir şey getirdiler. Otomatik katılım. Ne demek otomatik katılım? Çalışan herkes, işçi, memur, herkes otomatik olarak bu bireysel emeklilik şirketlerinden birisini seçmek zorunda. Ya patronu seçecek ya da kendisi seçecek. Otomatik olarak katılıyorsun oraya. Girmek zorundasın diyor. Giriyorsun. Sonra bu ayrılma hakkı diye bir şey getirdiler. Fakat şimdi son orta vadeli planda açıklandı. Bu şimdi Nisan ayında böyle bir şey düşünüyorlardı. Dediler ki bu otomatik katılımı artık zorunlu katılıma dönüştürüyoruz. Artık giren sizin önce mecburen girecektiniz. Bir süre kalacaktınız. Beğenmezseniz çıkma hakkınız vardı. Ama şimdi çıkma hakkını da ortadan kaldırıyoruz diye bir zorunlu katılım formülü geliştiriyorlar. Bunu şimdi önümüzdeki günlerde bunu izleyicilerimiz dikkatle dinlesinler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin bu orta vadeli planlarını eğer hayata geçirmeye kalkarlarsa Türkiye'nin en büyük ve en bela meselelerinden birisi olacak. Çalışan herkese, işçi, memur, bağkurlu falan bilen herkesi zorla buraya üye yapacaklar ve bir daha çıkamayacak. Peki bu zorla niye üye yapıyorsun? Devletin Sosyal Güvenlik Kurumu var. Hastaneye gidiyoruz, tedavi oluyoruz. Efendim, oradan emekli olma şansımız var. Emekli de oluyoruz. Yok diyor, ben sana efendim o şeyi getiriyorum. Ek gelir sağlıyorum diyor. Böyle bir kandırmacalarla, bir çeşitli propagandalarla zaten bu bireysel emeklilik sistemini piyasaya sürdüler. Şimdi de zorla milletin gasp edileceği bir sistem geliyor. Bu da AKP'nin Türkiye'ye son armağanı oluyor. Bütün vatandaşlarımız bunu dikkatle takip etmeliler. Bu herkesin canını acıtacak bir olaydır. Ve en önemlisi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tasfiyesidir bu. Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Kurumu varken onun yerine büyük bir çoğunluğu emperyalist tekerlere ait olan bireysel emeklilik sistemini Türkiye'nin bağrına dayıyorsanız ve bunu vatandaşa zorla kabul ettiriyorsanız bu ulusal güvenlik, sosyal güvenlik sistemini kastetmektir. Ve bunun sonucunda Türkiye yapar. Sosyal güvenlikte intihar etmiş noktaya gelir. Çok tehlikeli. Hem çalışanların canını acıtacak, çok acıtacak bir olay. Hem de sosyal güvenlik sistemimiz, Cumhuriyet'in yarattığı en büyük kazançları bu. Şöyle bir şey açarım. Şimdi Atatürk Cumhuriyeti bu halkı millet haline getirmeye çalışırken birkaç önemli unsuru kullandı. Demiryolları gibi Türkiye'nin her tarafına uzanan bir ekonomik ağ, eğitim, ortak eğitim, ortak ekonomi, askerlik, bundan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu, bunlar bu halkı Osmanlı'dan çıkmış darmadağın,
ne olduğunu bilmeyen, okuması yazması olmayan 40 tane farklı etnik kökenden gelen bu insanları millet haline gelmesini sağlayan önemli unsurlardan birisidir Sosyal Güvenlik Kurumu. Askerlik Hı hı. gibidir, ortak ekonomi gibidir ve diğerleri gibidir. Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yıkarsanız, onun yerine BES'i, bireysel emeklilik sistemini ikame etmeye kalkarsanız, bu Türkiye'nin ulus devletine dinamit koymak gibidir. Bu çok tehlikeli bir olaydır. Bu sadece çalışanlara değil, Türkiye'nin ulusal güvenliğini de etkileyecek bir dizi sorun getirecektir. Böyle bir durum. Bu şekilde AKP döneminde şimdi ben işçinin başına gelenleri E, bir ben de çok konuşmuş oldum. haklısınız. Hani bir de şunu söylemek istiyorum. Buna nasıl bakarsınız? Bir de yandaş sendikalar türedi bu iktidar döneminde. Mesela ne bileyim, okullarda eğitim bir sen gibi. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi ben şeyi de açayım. Mesela Türkiye'deki sendikaların bir listesi vardı. Mesela bir aksiyon iş sendikası var. Konfederasyonu vardı biliyorsunuz. FETÖ'cü diye yöneticileri şu bu kapatıldı. 2014'te açıldı. 2016 mı 17'de mi ne kapatıldı. Evet, Buralara da benzer alışkanlıkları sokuyorlar. Oradaki işçiler haklarını tam olarak alabiliyorlar mı ki? Örneğin hadi disk mesela savunuyor işçilerin haklarını. Ama diğerleri mesela masa başına oturulup da işte iktidarla o pazarlıklarda kameralar kaydetmiş mesela Türk İş'in bundan önceki toplantılarında artık yani size ben uyarım gibi böyle bir takım, hani tam cümleyi hatırlamıyorum ama bu tip hani kameraya yakalanan görüşmeler oldu. Şimdi tam işçi haklarını da savunan sendikalar kaçta kaçı savunuyor bunların? Bir evet, de tamamıyla işte işçileri buna geçmeye zorlayan bu sendikalara geçin diye baskı. Çünkü geçmese işe alınamayacak belki. İşe alınıyor, bu sendikaya üye ol deniyor. Onları nasıl çözeceğiz o zaman? doğru. Şimdi 2003 yılıydı. AKP daha yeni gelmiş iktidara. Geldiğinin ertesi senesinde sendikalara operasyon başlattı. Kelimenin tam anlamıyla söylüyorum. Operasyon. Şimdi Türkiye bir sürü alanda AKP döneminde operasyon yaşadı. Medyaya yönelik operasyonlar, çeşitli alanlarda operasyonlar, çeşitli kitle örgütlerine, meslek odalarına falan. Ama en yaygın operasyonlardan birisi medyadan sonra sendikalardır. Siz iyi oldu hatırlatmanız. Şimdi nasıl operasyonlar oldu? Bir, kendi yandaşı sendikaları büyüttüler. Buraya devlet gücünü kullanarak yandaşı sendikaları büyüttüler. Sendikaların sayıları böyle çok korkunç düzeye e, yükseldi. Böyle rakamlarla izleyicilerin şeyini boğmayayım. Bir bu. Özellikle memur sen ve hakem şey üzerinden. İkincisi, yandaş olmayan sendikalara operasyonlar yaptılar. Bu 2003 yılında Orman İş Sendikası ile başladı. Orman İş Sendikası Türk İş'e bağlı 23 bin üyesi olan bir sendikaydı o tarihte. Ormancıların, bu orman işçileri olur ya, yangınları, oradaki ormanın işlerini yaparlar. Türkiye'nin en cefakar işçilerinden biridir. Canlarını bile verirler o yangınlarda. Bu işçilere dediler ki o alandaki sendikanın başkanını hak işe geçmesi için, hak iş onların yandaşlarının konfederasyonu, oraya geçmesi için teklif ettiler. O da reddetti. Dedi ki ben Türk İş'teyim. Bizim başka bir konfederasyona geçme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Bu ahlaken de uygun değildir. Bu doğru değil dedi. Reddetti. Vay sen red mi diyorsun diye bizzat bakanlık sahaya indi. Bakanlık bütün gövdesiyle, genel müdür, Hı. efendim müdürler, şefler, tamamı, bütün bürokrasi sahaya indi ve işçileri toplayarak notere götürdüler. O tarihte henüz E-Devlet Allah Allah. üzerinden üyelik yoktu. Noterden Hı üyelik hı. yapılıyordu. Notere götürdüler arabalarla. Hangi araba? Kamu kurumunun arabasına doldurdular işçileri. Bizzat başlarında görevliler olmak üzere
Notere götürdüler. O görevlilerin nezaretinde istifa ettirildiler ve kendi istedikleri sendikaya geçirildiler. 23 bin kişi gasp edildi. Hı hı. Türkiye tarihinin en büyük sendikal gaspıdır bu. Bu başka sendikalarda da yaşandı. Bir sürü sendikada belediye iş sendikasına oldu, genel iş sendikasına oldu, Türkiye Gazeteciler Sendikası'na oldu, basın iş sendikasına oldu. Bir sürü sendikada benzer durumlar yaşandı. O sendikaların üyeleri, yani diske bağlı sendikaların, Türk İş'e bağlı sendikaların üyeleri çeşitli baskılarla istifa ettirilerek kendilerinin istediği sendikaya üye olarak geçmeleri için çeşitli şekillerde ikna edildiler. Çeşitli şekillerde ikna edildiler. O zaman Mehmet Bey, ben şunu soracağım. Siz dediniz ki şimdi sendikalaşma daha fazla. Ama 80 öncesine göre, hani Kemal Türkler dönemindekine göre, o zaman işçiler haklarını savunabiliyordu. Şimdi suskun işçiler ya da susturulmuş maalesef işçiler var. Veya baskı altına alınmış insanlar var. O zaman bu bilinçli bir sendikalaşma mı? Yok, değil tabii. Biraz sonra geliriz onun sebeplerine. Şimdi operasyonun birisi buydu. Yani bir şekli buydu. İkincisi, sendika kongrelerine müdahale edildi. O kongrelerde, çeşitli sendikaların kongrelerinde kendilerinin istediği kişilerin yönetimlere gelmesi için devlet gücü kullanıldı. Devlet gücü ve bu bir sürü sendikada etkili oldu. Bu da ikinci olay. Üçüncü olay. Yani birincisi, kendisinden yandaşı olan sendikaları büyütmek. İkincisi, yandaş olmayan sendikaların üyelerini zorla istedikleri sendikaya geçirmeleri. Üçüncüsü, yandaş olmayan sendikaların genel kurullarına müdahale etmek. Dördüncüsü ne? Bazı sendikaları transfer etmek. Bazı sendikaları komple transfer ettiler. Yani sendikanın genel kurulu oturdu, karar verdi. Biz şu anda bulunduğumuz konfederasyondan istifa ederek sizin istediğiniz konfederasyona geçiyoruz şeklinde böyle birkaç sendika istifa ettirilerek oraya geçirildi. Böyle operasyonlar yaşandı. Türkiye tarihinin en büyük sendikal operasyonlarıdır bunlar. Sadece sendikalarla kalmadı bu. Genel kurullara, yani konfederasyon genel kurullarına müdahale etmek, oralarda kendi istediklerinin yönetime gelmesi için çeşitli devlet gücünü kullanarak müdahale etmek şeklinde olaylar yaşadık. Birisi bu. İkincisi, AKP döneminin eskiden işveren sendikacılığı vardı. Sarı sendikacılık derdik buna. Yani sosyolojide, sendikal harekette böyle bir tanım vardı. Sarı sendikacı. Evet. Şimdi parti şubesi sendikacılığı üredi. Geçmişte çeşitli partilerle özdeşleşen, onlarla anılan sendikalar vardı. 80 öncesinde de MİSK vardı mesela, Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu. MHP'nin şube şeyi gibiydi. MHP'lilerin daha çok yönetimde olduğu bir sendikaydı. O zaman bu istisnaydı. Bir iki sendikaydı. Fakat bugün çok yayıldı. Ve devasa konfederasyonlar bu durumda. Memursen, Türkiye'nin en büyük memur konfederasyonu. Parti şubesi. Sadece AKP'lilerden oluşuyor yöneticileri. Hak İş. Türkiye'nin ikinci büyük konfederasyonu oldu şimdi. Üye sayısı korkunç düzeyde arttı. 41 binden şu anda 180 bine çıkmış. 800 bine çıkmış, pardon. 41 binde AKP geldiğinde 800 bine çıkmış. Böyle bir şey. Parti şubesi gibi. Türkiye Kamusen. Parti şubesi. Kimin, hangi partinin falan filan, ama sonuçta parti şubesi. Ve çeşitli küçük sendikalar da üredi. Siz demin bahsettiniz ya, Aksiyon İş. O da FETÖ'nün sendikasıydı. Halen de şu anda çeşitli adlarla faaliyet sürdüren bazı sendikalar var ki falan partinin şubesi olarak kurulmuşlardır. Tek tek isimlerini söylemiyorum. Ama böyle maalesef bizim arzu etmeyeceğimiz kadar fazla sayıdadır bunlar.
Hı hı. Bu böyle bir şey. Çeşitli partiler, hatta sol partiler bile var. Yani Hı sağ, hı. bunlar sadece sağ partiler değil ama sol partiler bile var. Hatta bazı sendikalarda parti o sendikanın içine o kadar müdahale ediyor ki. Mesela bir sendikada yaşandı. Sendikanın saymanı aynı zamanda partinin saymanı. Aa, Evet. olamaz yani böyle bir şey ya. Allah En, Allah. en son sendikada isyan çıktı. Böyle kavgalar, gürültüler, Saçma. satırlar, bilmem neler falan oldu. Sendikacılar isyan ettiler. Dediler tamam biz sizi parti olarak size oy veriyor olabiliriz ama sendikanın iç işlerine bir partinin bu şekilde müdahale etmesi kabul edilemez diye büyük Hı çatışmalar hı. oldu. Kavgalar, gürültüler oldu geçmişte. Maalesef Hı şu hı. anda da birçok sendika bu durumda parti şubesi gibiler. Parti şubesi gibiler. Böyle bir durum bu neyi etkiliyor? Tabii bu sendikal hareketi etkiliyor. Yani o parti Yani talimat bağımsız vermezse değiller. Hani ben onu şey yapmak istedim. Şu anda bağımsız değiller. Geçmişte biraz daha bağımsız gibi duruyorlardı. Yani en azından işçi çıkarı ön plandaydı. Öyle görünüyor yani. Hani tarihi sahneye baktığımız zaman şimdi çok suskunluk var gibi görünüyor Mehmet Bey. doğru. Yani sendikalar bugün niye suskun? İşte sebeplerden birisi de bu. Yani birisi dedik bu AKP'nin sendikalar üzerindeki çeşitli sebeplerle etkisidir. İkincisi sendikaların parti şubesi haline Hı gelmesidir. hı. Üçüncüsü e, yani devlet gücü kullanılarak sendikalar korkutuldu. AKP iktidarı maalesef devlet gücünü istismar ederek sendikalar üzerine kırbaç gibi kullanıyor bunu. Grevlerini yasaklıyor. Efendim Tabii. grevlerini yasaklıyor. TÜİK'i kullanıyor. Yüksek Hakem Kurulu'nu kullanıyor. Asgari ücret komisyonunu kullanıyor. Bu komisyonları adeta ücretleri düşürmek, bastırmak için bir operasyon örgütü gibi kullanıyor. Hı hı. Yani AKP döneminde operasyon örgütü olan hangileridir diye şöyle bir saymaya kalktım. Bir sürü kurum, bir sürü devlet kurumu, bir sürü devlet kurumu AKP iktidarının devletin bu kurumları olan bu kurumları kendi siyasi çıkarları için operasyon örgütü gibi kullanmalarına yol açmış. Ne var burada? Evet. Mesela Rütük bu hale gelmiş. Değil mi? Hı hı. Yargı bu durumda ne yazık ki. Efendim TMSF diye bir şey var. İkinci büyük özelleştirme deryasıdır bu. Gizli özelleştirmelerin böyle e, nasıl diyelim yani bir oranın örtüsü açılsa neler çıkacak neler. Hı hı. TMSF Hı hı. vasıtasıyla el konulan, TMSF vasıtasıyla satılan ve faili meçhul duruma gelen yüzlerce şirketle ilgili AKP iktidarı gittiğinde o TMSF dosyası bir açılsa neler çıkacak neler. Tabii. Tabii. Yani Mehmet Bey böyle bir de şeyler var. Bunları tabii sendikacılar buradan ürküyorlar. Ama bir de tabii şöyle zaaflar da var. hı hı. Sendikacılık biraz yüksek ücret alan, işçiye göre yüksek ücret alınan, rahatlığı olan, rahat mekanlar. Oraya bir oturan biraz kalkmak istemiyor. AKP iktidarı da böyle zaten işçinin için uğraşma olanağını, işçi için mücadele olanağını daraltmışsa iyice, daraltmışsa iyice işçiye, sendikacıya yapacak çok fazla mücadele alanı kalmıyorsa o zaman sendikacı ne yapıyor? O da şey yapıyor. Saldım çayıra diye işi gevşetiyor iyice. İşçiye eğitim de vermiyor. Eğitim veren, işçiye eğiten sendikacı sayısı çok az. Ayça Hanım. Ne yazık ki çok az. Sen de işçiler ve Evet. sendikacılar niye bu durumda derseniz sebeplerden birisi de budur. Bir sendikacıların Hı. koltuğa geldikten sonra gitmek isteme işleridir. 20, 30, 35 senelik, 40 senelik sendikacılar var. Bu olacak iş değildir. İkincisi Tabii. işçinin Tabii. eğitilme işidir. Eğitim verenlerin de böyle adet yerini bulsun gibi yüzeysel eğitim vermeleridir.
Eğitim veren de fazla değil zaten, 2-3 sendikadır. Onlar da yüzeysel eğitim veriyorlar. Sonuçta ne oluyor? İşçi bu halde oluyor. Şimdi bir böyle ortam var. Bir de şunlar oldu. Şimdi 2017'de hani dedik ya 740 bin, 750 bine yakın taşeron işçisi kadro aldı. Hı hı. Şimdi şu anda sendikalı işçi sayısı 2,5 milyon. Sendikalı diyorum. Evet, sendikalı işçi sayısı 2,5 milyon. Bunların Hı hı. 740 bini bu 2017'de kadroya giren taşeron işçileri. Kim bunlar? Yani şu andaki mevcut sendikalı işçi sayısının 1/3. Ayça, dikkat ediyor musun? Hı hı. Şu andaki sendikalı işçi sayısının 1/3 2017'de kadro alan işçiler. Kim bunlar? Hı hı. Taşerondan gelenler. Bu taşerondan gelen işçiler AKP'nin işe aldıkları. Hı AKP hı. döneminde taşerona alınan şeyi olmayan, çok nasıl diyeyim, özel yetenekleri zayıf olan işçiler. Ve bir de Hı hı. bunlar kadro almış. Diyor ki ben şimdi Allah'ıma şükür diyor, işte Allah diyor hükümete zeval vermesin diyor, bana kadro verdi diyor. Gıkını çıkarmıyor. Tabii, tabii. Hükümet ne Hı hı. yaparsa Hı hı. yapsın. Sendikacı bir yere çağırsın, sendikacı mücadeleye çağırsın. Bu çağrılara uymuyor. 1/3 sendikacı işçi sayısının. Hı hı. Evet, evet, işte onları kastettim ben Mehmet Bey. Yani bu sessizlik var, bu bağlılık var yani iktidara. Yani ya bir de şöyle bir şey, bazısı da işten atılacak diye korkuyor. Mesela Evet, ben bazen sokak röportajlarına bakıyorum, mikrofon tutuyorlar. Bu kadar hani bu iktidarın yaptığı yanlışlıklara rağmen ya diyorum hani ya çocuğu bir yere işe yerleştirilmiştir. Adam hala buna oy veriyor. Kötü mü diyor şartlar? Kötü diyor. Kime oy vereceksiniz diyor. Gene buna oy vereceğim. O zaman niye veriyorsun? Yani ya diyorum hani bir yakını işe girmiştir. Ya bir beklentisi vardır. Yoksa nasıl olabilir? Yani şimdi bir de şey söyleyecektim. Mesela işçilerin belki yaptığı hani benim de gözlemlediğim eskiden beri hatalar pazarlıklarda özellikle hep zam pazarlığına dönmüştür. Oysa Mehmet Bey hani bununla isterseniz şey yapalım. Oysa mücadele sadece zam pazarlığı değildir. Mesela iyi çalışma koşulları, madencilerin yaptığı mücadele gibi uygun çalışma koşulları sağlanmalı. Ne bileyim iş yerinde mobbing uygulanmamalı. Özellikle kadın işçilere işte eşit işe eşit ücret verilmeli. Ayrımcılık uygulanmamalı. Bu tip şeylerle gündeme gelmiyorlar. Sadece para pazarlığı gibi en azından yansıyor. Belki hani arka planda başka şeyler de oluyordur ama çalışma şartlarına bakıyoruz çok ağır. O zaman bunun mücadelesi doğru, verilememiş gibi görünüyor. doğru. İşte yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Şimdi sendikacı koltuğu sıcak ve oradan kalkmak istemiyorsa, hükümetin şimşeğini üzerine çekmek istemiyorsa, işçinin aşağıdan uyanarak kendisini değiştirmesi tehlikesinden korkuyorsa, bu yüzden de işçiyi eğitmiyorsa, o zaman işçiye şöyle onu tatmin edecek bir iki şey sağladı mı yetiyor. Hükümeti de sıkıştırmayacak kadar taleplerde bulunuyor. Yani dostlar alışverişte görsün oluyor. Şimdi bu işçinin 2,5 milyon işçinin 1/3 böyleydi. Geri kalanların önemli bir kısmı da emekliliğe yaklaşmış işçiler. Onlar da benim az günüm kaldı diye sesi çıkmıyor. Geriye kalan işçiler de zaten eğitimle elinden tutulmuş, o bilinçlendirilmiş, örgütlenmiş işçiler olmadığı için maalesef ne kadar ekmek o kadar köfte misali 1 Mayıs'lar böyle oluyor. İşçi mücadeleler de böyle oluyor. Bir iki şey bu slogan atılıyor. Bir iki efendim sendikacı konuşma yapıyor. Sesi de gürse eğer herkes duyacağı kadar olduysa Doğru, evet. mesele bitiyor. Ama ne zaman ki işte bu geçtiğimiz günlerdeki madenci gibi canı çok şiddetli yanmaya başlıyorsa, Hı hı. aylar boyunca ücreti verilmemiş, evet ekmek götüremiyor, burasına gelmiş Tabii. işçi. Bu durumda işçinin zincirinden başka kaybedeceği bir şey yok. O işçi
canına dişine takıp mücadele ediyor. Fakat Türkiye'deki kamu işçisi hala yüksek ücretler alıyor. Hı Efendim hı. durumu rahat, keyfi yerinde. Henüz diğer işçilere göre, özel sektör işçisine göre, sendikasız işçiye göre durumu iyi. Bu Hı yüzden hı. biraz krizin yükünü çok şiddetli olarak hissetmiyor. Çok şiddetli olarak hissetmiyor ve biraz o yüzden idare ediyor. Ara sıra sendikacıdan bir şeyler talep ediyor. Hafif bir sıkıştırıyor ama sendikacıyı henüz çok şiddetli sıkıştırma ihtiyacını görmüyor. Niye? Şu anda idare ediyorum diyor. Kriz kimi vuruyor şu anda? İşsizi vuruyor. Daha düşük ücretliyi vuruyor. Sigortasız işçiye vuruyor. Sendikasız işçiye vuruyor. Sigortasız işçiye vuruyor. Onları çok şiddetli vuruyor. Emekli zaten saymıyorum. Onları ezip geçiyor. Ama kamuda çalışan işçiye ve sözleşmeli işçiye çok şiddetli vurmadı henüz. Bu yüzden sendikalar sözleşme yapan yerler olduğu için sözleşmeyle bir hak sağladıkları işçiyle şu anda o ortalığın yangın yerine döndüğü bu ekonomik tablo içerisinde az çok gemisini yürüten kesim arasındalar. Yani işçinin Hı hı. aristokratları durumundalar ne yazık ki. Bu Evet. yüzden de eğitim yapılmayışından çok rahatsız olmuyorlar. Efendim bu yüzden taşeron işçisi kadroya geçirilmiş olmasıyla yetiniyor. Daha fazla bir şey talep etmiyor. Yeter bu kadarı Hı bana diyor. Bu yüzden emeklisi yaklaşmış işçi 5-6 senesi olsa bile benim diyor hani 1-2 sene kalan belki biraz şey olur da 5-6 sene kalan hiç olmazsa mücadele eder diye bekliyorsun. O da biraz idare ediyor. Yani işçi şu anda minderi tutuşan, şimdi Yıldırım Hoca'nın çok kullandığı bir kelime vardır. İşçi ne zaman mücadele eder diye oturduğu minder tutuşmaya başlarsa diye söyler. Doğru doğru, evet. Kamu işçisi için, sözleşmeli işçi için, sendikalı işçi için daha doğrusu, sendikalı işçi için henüz oturdukları minder çok şiddetli alevlenmedi. Ucundan hafif hafif tırmalıyor. Ama onları yerinden zıplatacak hale gelmedi. Bu yüzden biraz tuzları kuru durumundalar. Ama Evet. Türkiye ekonomisi hızla uçuruma gidiyor. Çok kısa bir zaman içerisinde yangın her yeri saracak. O oturdukları minderde ne yazık ki şey yapacak. Ama sendikacıların böyle hem özel durumları hem de genel durumları sebebiyle de sendikacı biraz mücadele etmeyi hani ne kadar ekmek o kadar köfte dedik ya, işçi ne kadar talep ederse sendikacıyı sıkıştırırsa sendikacı da o kadar uğraşır. İşçi bir şey Hı hı. istemeyince sendikacı da idare Doğru. ediyor. Yani dolayısıyla aşağıdan bir şey Ya çok tazikli gelmiyor. Durum böyle. evet. 1 Mayıs'lar Ya niye böyle sorusunu da biraz sonra şey yapalım. Mehmet Bey, son olarak ben bir şey daha aklıma geldi. Şimdi bir de birkaç sene önce iktidar şöyle bir şey yaptı. Yani memur emeklisiyle işçi emeklisini ayırdı. Memur emeklisine biraz daha fazla zam yaptı. Hani bu sizin söylediklerinizle bağlantılı aslında. Şimdi birkaç sene önceydi sanıyorum. Diyelim ki bunlara %50 zam veriyorsa ötekine %15 mi ne verdi? Sonra 2-3 senede eşitlenir dedi. Ya iktidar bunda bile ayrım yaptı. Hani orada da çok fazla insanların sesi çıkmadı. Bir. İkincisi, e, 35 bin lira açlık sınırının altında hem asgari ücret hem emekli aylıkları. O zaman hepimiz açız. Yani kaça tekabül ediyor acaba emekli ve hani asgari ücretliler? Yani bunları topladığımız zaman kaç oluyoruz biz hani aç olarak yaşayanlar acaba? Hani çıkarımı var mı bu konuda? Ya bu açlık sınırı çok bilimsel bir şey değil, ölçüm değil. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı gibi ölçümler bilimsel değil. Ben onlara çok rağbet etmiyorum. Ama şunu biliyoruz ve yaşıyoruz ki Türkiye'de e, hayat koşulları her gün daha da kötüleşiyor ve milyonlarca insan artık dayanılmaz duruma gelmişler. Yaşam koşulları. Burası çok açık. Fakat bunun bir ölçüsü, rakamı, bir sınırı bilimsel olarak yok. Sendikacılar çok kullanıyor bu lafı. Gazeteciler de çok kullanıyorlar. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı diye. Fakat bu şöyle yapılıyor.
Bu nasıl ölçülüyor biliyor musun? Nasıl Bu şimdi, ölçülüyor? Evet. evet, şimdi bir sendikada uzman bir arkadaş elinde bir liste var. O listeyle çeşitli zaman dilimlerinde pazara gidiyor. Alışveriş yapıyor. Kendi ölçümlerine göre diyor ki işte şu kadar artmış piyasa diyor. Yani kendi Hı hı. enflasyonunu, kendisinin el yordamıyla gözlemlediği enflasyonu yazıyor. Bu diyor Hı durum böyle hı. olmuş falan. Yani bilimsel midir? Çok bilimsel değildir ama biraz hayatın bir tarafını anlatıyor. Doğru. O yanıyla doğru ama bunu böyle ciddi çalışmalarmış gibi televizyonlardan bağıra bağıra söylemeler, böyle gazetecilerin, televizyoncuların, uzmanların şeyi veri olarak çalışmalarında kullanacağı bir durum değil. Değil. E, Anladım. Yani o da çok sağlıklı değil diyorsunuz. Evet. evet, Evet ama sadece hani yaşadıklarımızdan biliyoruz ki hayat çok pahalı ve yani çok zorlanıyoruz yani. Evet. evet. Yani o açlık sınırı denilen rakamların çok çok daha fazlası onun altında yaşıyor gerçekte. Yani o ölçümü yapanlar Türkiye gerçeğinden biraz uzak yaşıyorlar ne yazık ki. Toplumun çok büyük bir kısmı o rakamların daha da altında yaşıyor. Hı hı. Yani işin Evet, evet. gerçeği buyken efendim şu kadar insan açlık, siz 45-50 bin lira diyorsunuz açlık sınırı, 70-60 bin lira diyorsunuz. Bu nerede? Siz hangi masal dünyasında yaşıyorsunuz? 50 bin lira 60 bin lira alan kaç kişi var Türkiye'de? Maaşı ancak kamudaki çalışanlar alır, sendikalı işçiler, memurlar alır. Onun dışında milyonlarca insan, milyonlarca insan siz söylediğinizin altındadır. Yani gerçek çalışanların %70'i 80'idir bunun altında olan ve çok çok altındadırlar. Yani o rakamlar o yüzden Hı hı. masal gibi. Ben o rakamları çok kullanmıyorum. Mesela hiç kullanmam onları. Önermem de. Hı Ama hı. Evet. arkadaşlar ölçüyorlar. Canları sağ olsun. Ne diyelim? Evet. Ya Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok iyi oldu bu konuşma. Çünkü böyle yani ekranlarda baktığımız zaman hani çok önemli bir şey olduğu zaman sendikacıları görüyoruz, işte işçileri görüyoruz. Belli bir süre bunlar çalkalanıyor. Ondan sonra tekrardan bir sessizliğe gömülüyor. Yani arada bunları dile getirmek gerekiyor. Çünkü Evet. yığınlar korkudan söylediğiniz gibi işten atılma korkusu da var. Bir sessizlik içerisinde. O yüzden bunları irdelediğimiz çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii özellikle 80 öncesinde bu yoğun mücadeleleri verip bizleri bugüne taşıyan hem Deniz Gezmiş ve anti-emperyalist mücadele veren Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını hem Kemal Türkler gibi sendikacıları da saygıyla anıyoruz. Evet. Tabii. Birkaç şeyle şu 1 Mayıs'ın durumunu Tabii, isterseniz konuşalım. Şimdi tabii buyurun. Hı. 10 yıldır yaklaşık bu demin konuştuk. Sendikacılar niye sessiz, niye şeyler bunların sebeplerini tek tek konuştuk. İşte bütün bu sebeplerin toplamı yüzünden 10 yıldır sendikacılar ayrı hareket ediyorlar. Bir araya Hı hı. geldikleri zaman bunun hükümet için bir tehdit olacağını, hükümetin tehdit algılayacağını varsayıyorlar ve bir araya gelmekten imtina ediyorlar. Hele hele 1 Mayıs'larda uzak duruyorlar birbirlerinden. Halbuki 2010'lara kadar Emek Platformu vardı. Ondan önce Demokrasi Platformu vardı. Birlikte mücadele vardı. Genel grevler vardı. Dayanışma Hı hı. vardı vesaire. Ve 2010'lara kadar sendikalar 1 Mayıs'ı birlikte kutluyordu. Birlikte kutluyorlardı. Bütün konfederasyonlar bir aradaydı. Fakat Hı şimdi hı. en son 1 Mayıs, bu 1 Mayıs dibe vurmanın zirvesi oldu. Dibe vurmanın Türkiye'de 1 Mayıs darmadağınıklığı. Sendikal hareketinin sendikal hareketin pasifize oluşunun dağınıklığının dibi oldu. Bu hiçbir 1 Mayıs'ta bu kadar uç noktaya varmamıştı, savrulmamıştı sendikacılar. Bu 1 Mayıs'ın bir önemi budur. Dibe Hı hı. vuruşun, dağınıklığın zirvesidir. Her biri bir yere gittiler. İkincisi, ikincisi ne oldu? Çeşitli şeyler söylediler her sendika. Bulundukları yerlerde, gittikleri yerlerde söylediler. Ama hiçbirisi bu bahsettikleri bazı sorunlar sıraladılar.
Ama bu sorunların sorumlularını işaret etmediler. Hükümetten bahsetmediler, sistemden bahsetmediler, Cumhurbaşkanlığından bahsetmediler. Bu sonuçlara, bu uygulamalara karar verenlerin adını almadılar. AKP iktidarından bahsetmediler vesaire. Hı Bu hı. dibe vuruşun bir başka göstergesiydi. Üçüncüsü, konuşmaların ben hepsini inceledim. Yazılı metinlerine de baktım sonradan. İstanbul'da Kadıköy mitinginde de bizzat bulunmuştum. Onu da sonuna kadar inceledim. Diğerlerini de yazılı da inceledim. Bir başka ortak ve kötü bir durum şu. Konuşmaların hiçbirinden 1 Mayıs'lardan, yani bazı sorunlar sıralıyorsunuz da orada sıralandılar. Şimdi ben sadece AKP dönemiyle ilgili sadece başlıklarını söylemek bile yarım saatten fazla sürdü, değil mi? Sadece başlıklardı Tabii, bunlar. tabii, Baş, doğru, doğru, evet. Bir de hepsini yazmadım ben. Yani bu daha da fazladır. Ama birkaç sorun dile getirdiler. Bunlar tabii hepsi sorun. O sorunlar, söylediklerinin hepsi doğruydu. Yaşanan şeylerdi. Ama bunlara dair nasıl bir mücadele yürüteceklerine dair işçiye bir vaat vermediler. İşçiye bir umut vermediler. Hı hı. Şöyle yapacağız ve bu işi çözeceğiz demediler. Hem tek başına nasıl bir mücadele yürüteceklerinden bahsetmediler, hem de birlikte yapılması gerekenlerden söz etmediler. Biz burada efendim falan konfederasyon olarak şu noktayı işaret ediyoruz ama şöyle bir durum var ki bunun için bütün sendikaların bir araya gelmesi lazım ve bunun için uğraşacağız demediler. Yani sorunlar sıralandı Ayça Hanım. Evet, Ortada doğru. bırakıldı. Ortada bırakıldı. Peki bu sorunlar nasıl Sadece çözüldü? sorunları söylüyorlar. Yani sizin söylediğinize göre sadece sorunları tespit ediyorlar. Evet. Evet. Şimdi bir olumlu yan şu. Tabii bunlar olumsuzluklar. Bir de olumlu yanı da söyleyelim. Şimdi Türkiye işçi sınıfı açısından Amerika'daki işçi sınıfıyla bir dayanışma diye bir şey olmaz. Onların derdi ayrı, bizimki ayrı. Almanya'daki işçinin derdi ayrı, bizimki ayrı. Biz Alman devletinin Türkiye'ye yaşattıklarının şeyini yaşıyoruz. Fransız emperyalizminin, Alman emperyalizminin, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, onların devletinin bize yaşattıklarını, belasını yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim problemimiz başka. Ama onlarınkine işte ücretli şudur budur. O bizim dünyamızın dışında bir dünya yaşıyorlar. Dolayısıyla bizim o devletlerin işçileriyle uluslararası dayanışma gibi bir şeyi yapabilmemiz fiilen mümkün değil. Fakat Türkiye'de bu neoliberal rüzgarla Avrupa Birliği'nin bazı sendikaları yandaş haline getirmesi, eğitimler vermesi, çeşitli operasyonlar yapıldı. Öyle çeşitli etkilerle Türkiye'de sendikal harekette böyle bir rüzgar estirildi. Dendi ki uluslararası dayanışma falan filan. Fakat bunun olmayacağı anlaşıldı. Şimdi bu yıl çok belirgin bir şekilde şunu gördük. Bu da olumlu bir yandır. Türkiye şimdi 1 Mayıs nedir? Adı Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü. Uluslararası dayanışma. Uluslararası dayanışma. Fakat bu uluslararası dayanışmanın adının konulduğu zaman da 1800'ler 1900'ler yıllar. O zaman bunun koşulları bir miktar vardı dünyada. Fakat bugün böyle bir şey söz konusu değil. Biz bağımsızlık savaşı vermek zorunda kalan, bağımsızlığını kazanmak zorunda olan bir ülkeyiz. Onların sorunları farklı. Dolayısıyla bizim işçi sınıfımızın sorunları başta emperyalizme karşı mücadele ve bağımsızlık meselesidir. Türkiye'de hani ben saydım ya bu yarım saat boyunca işçi sınıfının sorunları falan. Bunların tamamı Ayça Hanım, bunların tamamı batıdan geldi. Emperyalizmin dayatmasıyla yaşandı bunlar. Şimdi AKP hükümeti uyguladı, Özal uyguladı, Tansu Çiller uyguladı ama bunlara bu uygulamaları yaptıranlar emperyalistlerdi. OECD'ydi, Dünya Bankası'ydı, IMF'ydi, Avrupa Birliği'ydi. Şimdi ben çok uzun süreler bunları çalıştığım için rahatlıkla söylüyorum. Bunları zaman zaman da yazdım. Bunların Türkiye'ye gönderdiği talimatlarda,
raporlarda, belgelerde bütün bunlar fazlasıyla geçiyor. Tek tek hangi fabrikanın satılacağı, bu bireysel emeklilik sistemi, emekliler maaşının nasıl düşürüleceği, işçi sınıfının nasıl ezileceği, efendim esnek çalışma, taşeron sistemi falan falan falan. Hı Yani hı. 80'den sonra Cumhuriyet hükümeti o güne kadar işçi sınıfına ne kazandırdıysa bunları 80'den sonra ellerinden almaya çalışıyorlar dedik ya. Bunların Hı hı. hepsini yaptıran emperyalist merkezlerdi. Bu merkezler Türkiye'deki hükümetlere bunları uygulattılar. Dolayısıyla Hı hı. dünyalarımız böyle farklı. Onlar Farklı, evet. Evet. ciğercinin kedisi, biz sokak kedisiyiz. Bizim derdimiz farklı. Şimdi bu 1 Mayıs'ta bu biraz anlaşıldı gibi. Uluslararası dayanışma gibi böyle yüksek perdeden olmayacak şeyler yerine o terk edildi. Emek ve dayanışma mitingi, Hı hı. emek ve birlik mitingi gibi bir şeye dönüştü. Bu önemli bir gelişme. Bunun yani Türkiye'nin işçi sınıfının Türkiye bağımsızlığı üzerinden planlar ve gelecekler planlaması doğrudur. Bir önemli nokta bu. Başka bir önemli nokta var mı? Diğerleri de zamana bağlı. İşçi sınıfı maalesef henüz sendikalılar dibe vurmadılar. Kriz yayılıyor. Yakında dibi görülecek galiba. Herkes görecek. Herkes görecek. O zaman sıçramalar olacak. Sendikacılar da ayağa kalkacaklar. İşçiler, özellikle sendikacılar, hem kamudakiler hem özel sektördekiler ayağa kalkıp sorunlarını şey yapacaklar. Şu anda bir suskun ortamda işçi sınıfının sessizliğe gömüldüğü, AKP'nin de operasyon üzerine operasyon yapabildiği bu sessizlik ortamında operasyon üzerine operasyon yapabildiği bir dönemdeyiz. Ama işçi sınıfının yeni 15-16 Haziranları, yeni Zonguldak direnişleri çok uzakta değil. Ben onu hissediyorum, görüyorum da. Bu 1 Mayıs maalesef bu dibe vuruşun bir örneği olarak yaşandı. Bir sürü olumsuzluk var. Ama buradan çıkış yakındadır diye düşünüyorum. Evet. Böyle. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz. Çok tecrübelisiniz bu konuda tabii ki. Umuyoruz herkesin insanca yaşayacağı çalışma şartlarına kavuşmak dileğiyle, özellikle kendi ülkemizden başlayarak tabii ki. Tüm dünya için de dileyebiliriz ama önce kendi ülkemiz, söylediğiniz gibi kendi ülkemizde sendikalar birliği sağlayamayacaksa uluslararası dayanışmayı nasıl sağlayacaklar? O da ayrı bir soru işareti. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın. Ben de teşekkür ederim. İyi geceler.